Merhaba. Bir film izlediğimizde hepimiz bir şeyler hissederiz. Güleriz, ağlarız, bazen de heyecandan koltuğumuza yapışırız. Peki perdenin arkasında o gördüğümüz görüntülerin hemen altında aslında ne var? Bir filmi sadece öylece izlemek ile onu gerçekten anlamak arasında nasıl bir fark var? Haydi gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Yol haritamız şöyle. Önce filmin o ikili doğasına yani hem sanat hem de ürün olmasına bakacağız. Sonra eleştirmenlerin alet çantasına göz atacağız. Oradan da sinema salonu büyüsüne yani kolektif rüyaya geçeceğiz. Kitapla perde arasındaki farkı konuşup en sonunda da görüntüyü okumanın neden bu kadar önemli olduğunu anlayacağız. Her şey aslında temel bir gerilimle başlıyor. Düşünsenize, izlediğimiz her film aynı anda hem ticari bir ürün hem de bir sanat eseri. İşte film analizinin başlangıç noktası da tam olarak bu ikililik, bu ikiyüzlülük. Şöyle bir düşünelim. Madalyonun bir yüzünde stüdyolar, kar hedefleri, gişe rakamları var. Amaçları çok net. Mümkün olduğunca çok bilet satmak. Ama madalyonun diğer yüzünde bambaşka bir dünya var. Yani filmin estetik değeri, anlattığı dert, derinliği. İşte film analizi o ticari kaygıları bir anlığına kenara bırakıyor, tam da bu ikinci yüze odaklanıyor. O sanat eserinin içindeki anlamı arıyor. Peki bir filmi sanat eseri olarak nasıl ele alacağız? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Sinema analizi o alet çantasındaki araçların çoğunu kendinden çok daha eski bir disiplinden yani edebiyat eleştirisinden ödünç alıyor. İşte en kritik fark da burada ortaya çıkıyor. Analiz yapmak, ben bu filmi sevdim ya da sevmedim demenin çok ötesinde bir şey. Mesele kişisel zevkler değil. Mesele film bu duyguyu bana nasıl hissettiriyor diye sormak. Tıpkı bir saat ustasının mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak için saati dikkatlice parçalarına ayırması gibi bir şey bu. Yani bakın bu iş öyle hafife alınacak bir şey de değil. Ne kadar sistemli ve derin olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir filme sadece tek bir açıdan bakmıyoruz. Bazen sosyolojik bir gözlük takıyoruz. Bazen psikolojik, bazen de tarihsel bir mercekle bakıyoruz. Bütün bu yöntemler film analizinin ne kadar zengin bir alan olduğunu bize gösteriyor. Şimdi tüm bu akademik yöntemler gözünüzü korkutmasın. Aslında bütün o karmaşık teorileri hepimizin kullanabileceği 4 basit soruya da indirebiliriz. Ne, kim, nasıl ve neden? İşte bu 4 soru herhangi bir filmin katmanlarını bir soğan gibi soymaya başlamak için mükemmel bir başlangıç. Şimdi gelelim işin büyüsüne, o karanlık sinema salonunun kendisine. Hiç düşündünüz mü yüzlerce yabancı ile birlikte aynı anda bir ekrana bakma deneyimini bu kadar güçlü kılan şey ne? Kuramcılar buna harika bir isim vermiş, kolektif rüya. Berner Faustiş'in şu sözü durumu ne kadar da özetliyor değil mi? Filmin sonunda ışıklar yandığında seyirci gördüğü kolektif rüyadan uyanır. O hissi hepimiz biliriz. Birlikte bir rüyaya dalarız ve ışıklarla birlikte o rüyadan uyanırız. Peki nedir bu kolektif rüya? Aslında hepimizin o salonda bilinç dışı bir seviyede ortak bir deneyim yaşaması demek. Film analizinin rolü de işte tam olarak bu. O bilinç dışı yaşanan sürece o ortak rüyaya bilinçli bir gözle bakabilmek. Biz az önce ne gördük sorusunu sormak. Tabii bu rüyanın da korunması lazım. Yönetmenle seyirci arasında sanki yazılı olmayan bir anlaşma var. Yönetmen bize der ki ben sana bu rüyayı sunuyorum. Sen de lütfen izlerken bu rüyayı bozma. Analiz etmeye kalkma. Analiz rüya bittikten sonra yapılır. Yani ışıklar yandığında. Peki sinemayı diğer sanat dallarından özellikle de en yakın akrabası edebiyattan ayıran temel şey ne? Bunu anlamak için gelin bir kitabı ve bir filmi yan yana koyalım. Aradaki fark aslında çok temel. Bir kitap okurken yazar size bir dünya önerir ama o dünyanın detaylarını sizin hayal gücünüz tamamlar. Cümleler arasında boşluklar bırakır. Sinemada ise boşluk yoktur. Yönetmen o boşlukları sizin için çoktan doldurmuştur. Size hazır tamamlanmış bir dünya sunar. İşte bu noktayı efsane yönetmen Andrei Tarkovski muhteşem özetlemiş. Kitap okuru özgürdür, kendi dünyasını kurar. Ama sinemada kontrol tamamen yönetmendedir. O kendi sınırsız öznel dünyasının tek yaratıcısıdır. Bizler de o dünyaya aslında sadece birer misafiriz. İyi de bütün bunları konuştuk güzel. Peki günümüz izleyicisi için tüm bu ayrımlar neden bu kadar önemli? Görüntüyü okuyabilmek neden bu kadar kritik? Bu soru bizim meselenin tam kalbine, bu anlatının belki de en can alıcı noktasına getiriyor. İşte kilit nokta tam olarak bu. Sinema size bir şeyleri önermez, hayal ettirmez, size doğrudan gösterir. Gerçekliği sizin için belirler. İşte bu yüzden görüntüyü okumayı öğrenmek hayati.
Çünkü sinemanın size sunduğu o belirlenmiş gerçekliğin farkına vardığınız anda onun sizin üzerinizdeki gücünü de anlamaya ve kontrol etmeye başlarsınız. Bu aslında temel bir medya okuryazarlığı meselesi. Görüntünün dilini çözdüğünüz an artık koltukta oturan pasif bir izleyici değilsinizdir. Artık aktif bir yorumcuya, bir okura dönüşürsünüz. Ve işte o zaman o güç sizin elinize geçer. Artık seçim sizin. Bir dahaki sefere o salonda ışıklar söndüğünde sadece size sunulan rüyayı mı izleyeceksiniz? Yoksa o rüyanın şifrelerini çözerek onu okumayı mı seçeceksiniz? Unutmayın, perdedeki her bir karenin bir anlamı var ve o anlamı keşfetmek de sizin elinizde.